Belgesel, çelikten kapan bir ülke nasıl rehin alınır? Giriş, Gana'da bir gece yarısı korsanlığı dünya tarihinin en tuhaf, en akıl almaz haciz işlemine tanıklık etmeye hazır mısınız? Tarih Ekim 2012. Batı Afrika'nın Gana kıyılarında Arjantin donanmasının gururu, 3 direkli görkemli savaş gemisi Ara Libertad limana yanaşır. Bu gemi bir savaş makinesi değil, bir ulusun onurudur. Ancak dakikalar içinde geminin çevresi sarılır. Gelenler sahil güvenlik değil, korsanlar hiç değil. Gelenler, ellerinde mahkeme kağıtları tutan, pahalı takım elbiseli avukat ordusuydu. New York'un gökdelenlerinden gelen tek bir telefon, koca bir ülkenin donanmasına el koymuştu. Bu operasyonun arkasında ne bir ordu ne de bir devlet vardı. Sadece tek bir adam, Paul Singer. Ben direktörünüz Volkan Temiz. Küresel Stratejik Oda'nın bu bölümünde sizi koltuğunuza çivileyecek, zihninizi karıştıracak ve hayretler içinde bırakacak o büyük soruyu soruyorum. Bir adamın ihtiyacını, bir ulusun gururunu elinden nasıl çalarsınız? Akıl mı, güç mü, yoksa yüksek IQ'lu bir akbaba olmak mı? Arjantin'i diz çöktüren, milyarlarca dolarlık o acımasız finansal silahın, akbaba fonlarının karanlık dünyasına hoş geldiniz. 1. Bölüm, Akbabalar arasında bir deha, Paul Singer. Finans dünyasında ona aktivist yatırımcı diyorlar ama sokaklardaki adı Vulture Investor, yani akbaba yatırımcı. 1944 doğumlu bu adam sadece bir milyarder değil, o bir psikolog ve Harvard çıkışlı bir hukuk dehası. 1977'de cebinde 1,3 milyon dolarla kurduğu Elliott Management, bugün 70 milyar dolardan fazla varlığı yöneten devasa bir canavara dönüştü. Singer'ın stratejisi hisse alıp yükselmesini beklemek değildir. O, masaya oturmak için değil, masayı devirmek için gelir. Samsung'dan Twitter'a, AT&T'den dev şirketlere kadar herkese diz çöktüren bu adamın asıl uzmanlık alanı çöp, borçlardır. İflas etmiş, ekonomisi yerle bir olmuş, ülkelerin kimsenin yüzüne bakmadığı borç senetlerini yani tahvillerini 1 doların onda birine adeta çöp fiyatına toplar. Sonra o çöpü milyarlarca dolarlık birer elmasa dönüştürmek için küresel bir hukuk savaşı başlatır. 2. Bölüm, Sistemin patlaması ve Arjantin'in infazı. Geriye gidelim. 1980'ler. Latin Amerika borç bataklığında boğuluyordu. Meksika, Brezilya ve Arjantin bankalara olan milyarlarca doları ödeyemiyordu. Normalde bir ülke iflas ederse borçlular masaya oturur ve haircut yani borç tıraşlaması yapılır. 100 birimlik borç 30 birime indirilir ki ülke nefes alabilsin. Ama Paul Singer için bu bir zayıflıktır. O, Arjantin'in modern tarihin en büyük iflasını ilan ettiği o karanlık 2001 yılında sahneye çıktı. Halk açlıktan sokaklara dökülmüş, bankalar kapılarına kilit vurmuşken, Singer ve ekibi birleşim başına üşüşen akbabalar gibi sessizce Arjantin'in değersizleşmiş borç senetlerini topladı. Plan basitti. Ülkenin en zayıf anını bekle, pusuda kal ve sonra tek bir sent bile indirim yapmadan faiziyle birlikte tüm parayı talep et. 3. Bölüm, Pari passu, finansal bir pranga. Paul Singer, Arjantin'i mahkum etmek için tarihin en acımasız hukuk silahını kullandı. Pari passu, yani eşit muamele kuralı. New York mahkemelerinde şunu savundu. Eğer Arjantin diğer bankalara borcunu ödüyorsa, bana olan borcunu da kuruşu kuruşuna faiziyle ödemek zorundadır. Bu, Arjantin'in boğazına geçirilmiş çelikten bir kapandı. Düşünün, birinden ev aldınız, borçlandınız ve o kişi sizin buzdolabınızdan arabanıza, hatta kapınızdaki ayakkabıya kadar her şeyi mahkeme zoruyla haczediyor. Singer, Arjantin'e tam olarak bunu yaptı. Ülke 15 yıl boyunca bu finansal teröre direndi, dünyadan koptu, yatırımlardan mahrum kaldı. Ama sonunda 2016 yılında Arjantin diz çöktü. 4. sonuç, ahlakın çöküşü ve akbabaların zaferi. Final sahnesine bakın. Paul Singer'ın 100 milyon dolardan az bir paraya, adeta bedavaya topladığı o çöp kağıtlar karşılığında Arjantin tam 8 milyar dolar ödemek zorunda kaldı. Bu, %4,8'den fazla bir kar demek. Bu sadece bir yatırım başarısı değil, bu finansal bir fetihtir. Bugün bu taktikler hala tıkır tıkır işliyor. Sri Lanka'dan Zambiya'ya kadar birçok ülke,
Gece yattığında tepelerinde süzülen akbabaların kanat seslerini duyuyor. Peki bu yapılan yasal mı? Evet, sonuna kadar yasal. Peki ahlaki mi? Wall Street'in bu soruya cevabı her zaman aynıdır. İş iştir. Bir dahaki sefere bir ülke iflas ettiğinde suçlunun sadece kötü yönetim olduğunu düşünmeyin. Belki de sadece bir akbabanın ziyafet vakti gelmiştir. Ben Volkan Temiz. Strategic Rooms'un bu küresel yolculuğunda bizimle olduğunuz için teşekkürler. Gelecek bölümde dünyanın henüz bilmediği başka bir karanlık odayı aydınlatacağız. Abone olmayı, o zili aktif hale getirmeyi ve bu gerçeği dünyayla paylaşmayı unutmayın. Çünkü bilgi en büyük savunmadır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.